Evet, selam arkadaşlar, günaydın. Yanımda kim var? Badiciğim var, badiciğim. Buluştuk sonunda. Sonunda buluştuk ve geldik dalışa. Şimdi Mera'ya yürüyoruz. Az önce başka bir yere gidecektik aslında ama mülteciler varmış, jandarma baskın yapmış. Sahil güvenlik vardı, bizim dalmamıza izin vermediler orada. Dedik abi bizim mülteciyle işimiz yok ama dalamazsınız dediler, olmadı. O yüzden şimdi B planına geçtik. Dalışa geldik. Acayip heyecanlıyım. Burak'la ne kadar oldu dalmayalı abi? 6 ay, 7 ay. 6 ay. Daldığımızdan 6 ay geçti. Konuşamadım. Kimik. Bir konuş artık. Aynen. Abi acayip heyecanlıyım ben. Burak da zaten beni bekliyordu. O da çok az gitti dalışlara. Abi hedef ne bugün bu arada? Neye bakacağız ilk önce? İlk önce sinerite bakacağız. Geçen sefer burada bir videomuz vardı. Takipçiler belki hatırlarlar. Burada büyük bir sinerit kaçırmıştık. Evet. Bakalım onların peşine düşeceğiz. Yaz sezonu geldi tabi. O kadar büyük sineritler bu daldığımız merada çıkar mı bilmiyorum. Ama kışın gelme levreklerden sürpriz denk gelme ihtimali var mı? yok. Yok mu bu Yok yok, hayır ya. O bizim bölgede olmuyor. Yani Ege bölgesinde çok fazla yazın levrek görünmüyor. Şimdi Trofa levrek alıp çıkıyormuşum ben 5 kilo. Güzel. Bakalım mırmır başlamış mı? Evet. Çupra başlamış mı? Evet. Barbun. Bence barbun Migros'ta 800 TL olmuş. Evet. Barbunun kilosu 800 lira biliyorsunuz. O yüzden eve 1 kilo barbun götürmek o da güzel olabilir. Tabii, kesinlikle. Ondan sonra bu et fiyatlarıyla zaten ben sana söyleyeyim artık bir şey alınmaz yenmez. Mangallar yapıyorduk be. Güzeldi o günler ya. Orası Tayvan'da. Orası Tayvan'da. Allah. Burası Türkiye. Hava süt liman. Muhteşem bir deniz. Rüzgar yok. Ya, çok güzel. Biraz da kardeşiniz 3-5 dalış yaptı. Hafif ciğerler de açıldı. Burak zaten makine gibi. Maşallah. Nazar değmesin kardeşime. Güzel bir dalış yapalım bugün abi. İlk dalışı, açılışı keyifli bir videoyla bence tamamlarız diye düşünüyorum. Üf, tekneye bak. Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Var mı diyeceğim bir şey abi? Yok, ben bugün iyi hissediyorum. Ben balık alacağımızı düşünüyorum. Değil mi? Çünkü hava da yatık, güzel. Evet, hava da güzel. Bir de ne zaman ben bir dalışa aksilikle başlasam sonu güzel bitiyor. Bu benim bir totemim. Bugün de güzel biteceğini düşünüyorum. Güzel rast gelsin. Aynen. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Şimdi yaz dönemi biliyorsunuz. Daha önce de bahsettiğim sezonu bitirdikten sonra dalışlar, kamplar, basketbol antrenmanları hepsini takır takır işleyeceğiz. Bütün yaz ne yapıyorsam hepsini size de gösteriyor olacağım. Acayip eğlenceli videolar yapacağız. Özellikle kampları çok sabırsızlıkla bekliyorum. Ha, bu arada Burak'la Issızada'da veyahut da ıssız bir bölgede sadece dalış kıyafetlerimizle ve zıpkınlarımızla bir kamp yapmayı da planlıyoruz. Bir challenge yapacağız bakalım. Kano ile açılıp belki başka ıssız bir adaya gideceğiz falan. Böyle planlarımız var. Neyse, şimdi videoya geçiyoruz. Ayda görüşürüz. Mera'yı domuzlar basmış, Mera'yı. Kaçıyor. Tek miymiş o ya? Abi hep o bu tarafa giden tek. Ama bak çıkıyor aşağıdan, bir tane daha çıkıyor peşinden. 2 taneler. Evet, giyindik, kuşandık. Mera'ya geldik. Dalışa başlıyoruz. Suyun altında görüşürüz. Biraz hızlı hazırlandık çünkü sivrisinek istilası var. Hemen giyindik. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım burada. çok kötü. Ben suya atlıyorum. Hemen suya. Hemen suya. Suyun altında görüşüyoruz. Evet arkadaşlar, keyifli bir dalış günü olacağı benziyor. Su oldukça sakin. Akıntı yok. İlk dalışımı yapıyorum burada. Önce ciğerleri açmak için biraz daha sığ sulara dalıyorum. Bu bölgede kıyılarda çupra olabiliyor bu dönemde. İlk önce ona bakıyorum.
Burada otların arasına güzelce kendimi gizliyorum ve etrafta olabilecek balıklar için gırtlağımdan çağrı yapıyorum. Bekleyişe başladım. Evet arkadaşlar, Burak'ın yaptığı bu dalışta uzaktan gördüğü mırmır sürüsüne kilitleniyor ve kayalık bölgede çok güzel bir agaşon sonrasında iri bir mırmır grup içerisinden avlıyor. Kayalıkların arasında yüzerken bir tane mürenle karşılaşıyorum. Genelde bu bölgede mürenlerle sık sık karşılaşırım arkadaşlar. Onlara da saygı gösterip yuvalarının olduğu bölgelerde dalış yapmamaya özen gösteriyorum.
Burak'ın yaptığı bu dalışta yemlik balıklarının olduğu bölgede büyük balık olma potansiyelini göz önünde bulundurarak kayalıkların arasına yavaşça inip saklanıyor ve çağrısını yapıp bekliyor. Agaşonlar üst üste boş çıkmaya başladı. Aradığımız iri balıklardan hiçbir eser yok. O yüzden biraz daha derin dalışlar yapmaya karar verdik. Planı biraz daha değiştirdik. Aslında atmosfer tam olarak büyük balık avı için çok uygun. Yemlik balıklar suyun üzerine doğru çıkmış. Bu demek oluyor ki sabah ilk vakitte büyük balıklar meraya girmiş ve aşağıdan balıklara saldırmış. Onlar da korktukları için yukarıya çıkmışlar. Burak yaklaşık 24-25 metrelerde yaptığı agaşondan boş dönüyor. Ben de orta sudan gelebilecek bir tür var mı diye kontrol ediyorum. Burak aynı bölgede tekrar derin dalışa geçiyor ve bu dalışında sık sık karşılaştığımız orfoz balığına rastlıyoruz. Biliyorsunuz orfozlar çok değerli balıklar ve avlanmaları yasak. Aynı dalışta tam dibe doğru inerken sağ aşağıda da güzel bir grida ile karşılaşıyor ama grida çok ürkek davranıyor. Aslında gridalar çok meraklı balıklardır ama bu bölgelerde çok fazla avcı gördüğü için genelde balıklar çok kaygılı ve hassas oluyorlar.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi merada balık popülasyonu çok zayıf. Ben de bugün kendimi iyi hissediyordum. Biraz daha derin dalışlar yapalım dedik. Yaklaşık indiğim bölgede 20-22 metre civarı olması lazım. Kayalıkların arasından gizlice iniyorum ki direkt açık sudan indiğim zaman dipteki herhangi bir balık varsa eğer beni görüp ürkmesin diye. Ve kayaların arasından inerken aşağıya zamandan kazanmak için çağrımı da yapıyorum. Otların arasından sürünerek küçük kayalıkların arkasına ilerlerken tekrar zıpkınımın üzerindeki balık çağrıcıdan ses çıkarıyorum ve sürünerek kendimi gizliyorum kayalıkların arasına. Bekleyişe başladık. Position and wait for my go. Roger that. Okay, let's go. Harika bir agaşonun sonucunda maalesef tekrar iri balığa ulaşamıyoruz ve bu agaşondan da boş çıkıyoruz. Moraller bozulmaya başladı. Ancak her zaman eliniz dolu dönemiyorsunuz maalesef. Ne güzel belin var senin öyle. İncecik. Tebrikler abi. Peki ya kaçan sinerit? Tebrikler. Of. İlk dalış için güzel bir gün. Evet. Sen gördün mü hiç mırmır? Yok, hiç görmedim. Ben de hiç görmedim. Evet arkadaşlar, dalışı bitirdik. Birazdan kahvaltıya gidiyoruz. Açlıktan öleceğiz valla. Değil mi abi? Mideler kazınıyor. Kahvaltıda görüşüyoruz. Orada biraz dalıştan bahsedelim. Ne oldu ne bitti bir kritik yapalım. Kahvaltıda görüşürüz. Evet, Kozbeyli'nin meşhur kahvaltısına geldik.
Şurada bir klasik release dikkatleri çekiyor. Severim bu arabayı. Dayılar bakıyor bunlar kim diye. Bak sen de arabanın dibeğine de burada fotoğrafımızı gel böyle buradan. Asıl dibeğine. Böyle gel buraya. Evet arkadaşlar, kahvaltı edildi. Dalıştan sonra efsane, her zaman bizim Burak'la rutinimiz oldu neredeyse. Kozbeyli'de kahvaltıya geliyoruz. Şakir'in yeri. Efsane doğal köy ürünleri. Bayılıyoruz gerçekten buranın lezzetine. Her neyse, güzel kahvaltımızı yaptık. Şimdi biraz enerji topladık arkadaşlar. Bugün çok keyifli bir dalış yaptık. Kardeşimle sezonu açtığım için çok mutluyum. Agaşonlar çok iyiydi. Derin dalışlar yaptık. Çok güzeldi. Çok rahat hissettim kendimi. Burak'ın yanında olunca ayrı bir güvende hissediyorum zaten. Ama gördünüz, benim bütün agaşonlarım boştu genelde. Balık bile ben göremedim diyebilirim abi bugün ya. Hani atacak bir şey göremedim. Zaten bir kere bile tetik düşürmedim. Önemli değil ama benim için bugün o derin dalışlar, 20 metrelere yaptığımız dalışlar beni tatmin etti bugün. Açılış yaptık ama sen yine tecrübenle doğru yere yatarak doğru zamanda birkaç tane balığı aldın abi. Evet. Abi mırmır çok güzel yalnız. Evet. Mırmırın boyu çok güzel. Çok güzel. Kefalin de boyu çok güzel. Önce avladıklarından başlayalım. Mırmırı önce nasıl avladın? Bir de nasıl bir taktik uyguladın mırmıra? Mırmır'a şöyle. Mırmır genelde zaten kum bölgelerde daha çok Evet. av veriyor. Ama görünüyor. biz orada kayalıklardaydık. Biz orada kayalıktaydık. Bu meranın yapısal olayı şu. Şimdi az açığında meranın çok avcı balık sürekli gezdiği için mırmırlar çok fazla açılamıyor kuma. Hayvanlar o yüzden daha sığ suları tercih ediyor orada. Ha, daha büyük avcılar sığıya mı getiriyor? Aynen. Baskıladığı için hayvanları sürekli olarak kıyıya geliyor hayvanlar. Ben de orada aslında mırmır avlamak için bir agaşon yapmamıştım. Ben daha öncesinde çupraları gördüm. Çupralara agaşonu başlattığımda çupralar cevap vermedi çağrıma. Daha sonrasında arkadan bayağı bir 30 parça zannediyorum mırmır geldi. Ön ve arka tarafta hep ufak boylar. Nasıl ya? Evet. Ön ve arka tarafta hep ufak boy vardı. Dedim ya vurdumuşken bari düzgünlüğü vuralım. Bizde biraz avcılık var. Aynen. Seçtim diyorsun işte. Seçtik. Daha sonrasında güzel bir atışla, tabii elimizdeki tüfeğe de güvenerek istediğim balığı alabildim. Çok iyi av. Çok güzeldi. Sen avı yaptıktan sonra zaten bana dedin ya bu yöne gittiler diye. Arkadaşlar bu arada agaşon dediğimiz şey bizim dalışta nefesimizi tutup aşağıya indiğimizde bir yere pozisyon alıp yatıp balığı beklememize deniyor agaşon. Evet. Bilmeyenler vardır, şimdi biz agaşon diyoruz burada. Evet. Normal şartlarda sen bu balığı avladıktan sonra ben biraz daha ileriye gidip tekrar bir agaşona yattığımda sürünün tekrar gelmesi lazım. Evet. Benim de avlamam için. Sürü olduklarında çünkü daha özgüvenli, daha canlı oluyorlar. Çok fazla korkup uzaklaşmıyorlar bir anda. Evet. Ama abi kaç tane dalış yaptıysam ne bir kefal ne bir mırmır, hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Ondan sonra sen zaten birkaç dalış daha yaptın. Onları anlat. Biz o asıl meramıza yüzerken birkaç dalış yaptın. Ya bunlar bizim alıştırma dalışlarımızda avladığımız balıklar genellikle. Mırmır, işte çupra, kefal, bu tarz şeyler. İlk nefes açmak için daha sığ sularda dalışlar yapıyoruz. Asıl hedef balığa ulaşana kadar, o bölgeye ulaşana kadar. Çünkü dalış yaptığımız noktalar yaklaşık olarak 20-25 metre bandında. Oraya gidesiye kadar da daha sığ sularda nefesimizi ve diyaframımızı genişletmek için sığ sularda agaşon yapıyoruz. Evet. Mırmırı aldıktan sonra biraz daha ilerledim ben. Dalış yapacağımız meraya çok az bir yer kalmıştı. Yani 3-4 dakika yüzme mesafesindeydi. Aşağıda
sargozları gördüm ama gerçekten bu zamana kadar gördüğüm en büyük sargozlar olabilir. Abicim ben başka bir yere mi dalıyorum? Ben niye göremedim bu balıkları? Kardeşim ya. Daha sonra dedim ki bunların arasında sinarit olabilir. Çünkü taşlar çok müsait. Bir dalış gerçekleştirdim oraya ama yani düştüğüm nokta o kadar kötüydü ki. Hadi iki ya. kayanın arasına düştüm. Taşların arasında sıkıştım. Hareket edebileceğim bir nokta mı kalmadı? Hiçbir şey yok. Ha. Hiçbir şey yok ve düştüğüm yerde yani yüzüstü duramadım pozisyonda. Anladım. Yan durdum, iki kayanın arasına düştüm tam olarak. Anladım. Buna rağmen yine sakin kalmayı başarıp 2 tane sinarite kendimi yaklaştırdım. Ama yani 1-1,5 metre daha bir mesafe vardı yaklaşması için atış pozisyonuna. Hadi be. Yaklaştılar, güzel görüntüler çıktı. Ama daha sonrası için çağrıma cevap vermediler. Daha fazla yaklaşmadılar. Zaten bildiğimiz üzere Foça'daki balıklar oldukça ürkek arkadaşlar. Yani normal başka bir sularda, başka bir yerde, başka bir bölgede daldığınızda balığın hareketleri farklı olabiliyor aynı balığın. Evet. Şimdi burada çok fazla avcı gördüğü için oltadan tutun, dalgıçtan tutun, trollerden tutun, suyun altında sürekli gürültü olduğu için balıklar çok ürkek oluyor. Geri tekrar gelmiyorlar merak edip. O yüzden işte bir kere görme şansınız oluyor. Orada doğru bir yere düşebilseydin, Evet. doğru pozisyonu alabilseydin Evet. zaten yeteri kadar yaklaştırıp Evet. avlayacaktın balığı. Evet. Olsun. Hedef balığımıza geldik, gördük abi. gördük. Gözümüzle gördük. Evet. Yani araştırmalarımız doğru. Evet. Takiplerimiz doğru, zamanlamamız doğru. Sezonun ilk dalışıydı abi. Evet. Olabilir böyle şey. Önemli olan performans olarak nasıl daldık. Sen bak beni bugün böyle Çok iyi. beklemiyordun. Hiç beklemiyordum. Yani İlkan'ı gerçekten bu şekilde, yani ilk dalışına rağmen ben böyle dalabileceğini hiç tahmin etmedim Evet, seni. ben de çok mutlu oldum abi. Yani ya. senin bir ara en dipteyken senin bir üst balkona geldiğini gördüm. Dedim ki ya ne yapıyor bu İlkan burada? Nefesim de açılıyor. Çok Sürelerim de bugün biraz daha iyiydi. Çok iyiydi yani. Çok iyiydi. Sen zaten formdasın abi ama Evet. bana dediğin tecrübenin ne olduğunu yavaş yavaş anlamaya. Bu Kesinlikle. sene 5. Evet. yılım galiba dalışta. Evet. Öyle olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Ama artık hani hangi sularda ne yapmam gerektiğine, inerken nelere dikkat etmem gerektiğine çok Evet. daha iyi biliyorum Evet. yani. Güzeldi abi. Yani güzeldi. sonra sen bir ara mola vermeye kıyıya doğru çıktık. Ondan sonra yine agaşonlarla devam ediyoruz. En kötü planımız şuydu. Dönerken barbun avlarız. Zaten söylemiştik onu. Sonra kıyıya giderken bir baktım Burak'ın yine bir şiş atmış, bir şeyler yapıyor orada. Dedim hayırdır ne vurdu bu yine, ben bir şey görmüyorum burada. Bir gittim baktım topan değil mi o? Evet. Topan kefal vurmuş Evet. kardeşim. Yani açıkçası bu dönemde çok lezzetli değildir Evet, topan. değil. Çünkü yağlı dönemlerinde gerçekten levrekten bile lezzetli olduğu dönemler oluyor. Evet. Ama şu anda çok lezzetli değildir. Onu güzel yağlı bir balıkla Evet. beraber yapmak lazım belki de. Ama ebat olarak çok güzeldi. Aynen. Ama sen bana dedin ki abi kefal bile tek geldi dedin. Evet tek. Yani Tek yok. başına geldi yani. Evet, sürü yok. Hiç. Ya Kefal- günü değildi, zamanı Aynen. değildi muhtemelen. Dönüşte asıl olayımız hedef balığımız olan sinarit artık burnumuzun içine kadar girdi bizim. Evet. Girdi yani resmen burnumuzun içine kadar girdi. Ben dalış noktasına vardığımda sen arkamdaydın zaten. Evet. Yukarıda beni bekliyordun. Aşağıya daldım. Bilerek en dibe inmedim. Çünkü en dibe indiğinde bazen bu merada balıklar çok fazla agresif olup direkt uzaklaşabiliyorlar. Ama eğer şu anki yattığım, sizin de gördüğünüz gibi şu anki yattığım yerde yatarsam balıklar yukarıya doğru kalkıp daha çabuk çağrı verebiliyorlar. Her meranın kendine göre yani hayvanlar çok Stratejisi var. Evet, stratejisi var. Hayvanlar ona göre davranıyor. Ben de onu soracaktım sana. Ben senin arkandan o balkona yattım ya. Evet. Ya orada düşündüm ya dedim biz buraya dalıyoruz da bu hayvan dedim dipten yukarıya doğru buraya dedim nasıl gelecek? Evet. Onu düşündüm. Kesinlikle. Ama orada hareket olarak yukarı geliyorlar Evet, diyorsun evet, değil mi? evet. Çok Yukarı acayip geliyor. ya. Çok acayip. Ben o balkona yattım. Aşağıya bakıyorum. Sinarit gelir diye. Çünkü bildiğimiz bir nokta. Daha önce de sinarit avladığımız bir nokta. Hiç beklemediğim bir yönden geldi. Yani sağ tarafımdan o kadar hızlı geldi ki ben zıpkını çevirip atışı yapasıya kadar ve çok da güzel yaklaştı.
Çok da güzel pozisyon aldım aslında. Ama tam tetiği düşüreceğim esnada hayvan öyle bir kuyruk vurup kaçtı ki. Ama çok hızlılar. Çok hızlı. Aşırı derecede hızlı. Böylelikle vuramadık tabi. Ama olsun, çok güzel bir balıktı. Ortalama tahmin ediyorum 3,5-4 kilo arasında bir sinerette. Çok iyi. Avlayamadık. Ama olsun, her zaman avlayacağız diye bir şey yok. Arkadaşlar dalışta zaten olay bu. Her zaman eve Tabii balıkla dönemezsiniz. Tabii ki de. Denemek, strateji geliştirmek, meraları öğrenmek, bilmek, dönemine göre balıkları yakalamak, bunlar çok önemli şeyler. Evet. Abi bu arada sinaritlerden sonra sen bizim yıllardır gördüğümüz o balığı gördün tekrar orada. Evet. Yuvasına girerken. Aynen. Nasıl bir şeydi, anlatsana. Ya yıllardır görüyoruz artık bu balığı. Aşırı neşir olduk. Yani selam vermeden geçmiyor. Evet, selam vermeden geçmiyoruz. Yakında adımı soracak diye korkuyorum yani. Büyük bir orfoz var arkadaşlar o bölgelerde. Zaman zaman karşılaşıyoruz. Hatta bir gün Burak'ı korkuttu büyük karaltısıyla. Bu sefer de bir ufağa karşısına çıkmış. Evet. Aşağıya yattım, bu sefer en dibe yatmıştım. Ortalama 24 metre civarında bir nokta. Yine sinaritlerin olduğu bir bölge. Daha aşağı inerken zaten şeyleri gördüm. Gridaları gördüm. 2 tane grida gördüm. Yavru. Evet, ufaklar yani. Birer kilo falanlar. Avlamaya değer bir balık değil. Çok küçükler. Daha sonra tam zemine ulaştığımda karşı karşıya geldik zaten Orfoz'la. Abi çok iyi ya. Orfoz'la ben yere göğsüm değdiği an zaten o direkt yuvasına girdi hemen durmadan. Orfozların avlanması yasak bu arada arkadaşlar, bildiğiniz üzere. Bilmeyenler varsa onu da söyleyeyim. Uzun yıllardır yasak. Çok değerli bir balık. Belli bir yaştan sonra, yanlış hatırlamıyorsam 15 yaşından sonra dişi oluyor değil mi? Ben de tam hatırlamamakla beraber 6 diye hatırlıyorum. 6 yaşından sonra diye hatırlıyorum. Evet. Böyle bir şey var. Şimdi tam yaşını hatırlamıyoruz. Evet. Orfozlar belli bir yaşa kadar erkekler, belli bir yaştan sonra dişi oluyorlar ve üremeye müsait oluyorlar. Evet. Bu yüzden erken avlanmalarda hep bunların soyu tehlike altına girmiş süregelen yıllar boyunca. Ama yıllardır da koruma altında. Tabii ki kaçak avcılar vardır illaki. Hani ya insanların vicdanına bırakıyoruz o kısmını, ama biz kesinlikle bu konuda hem çok katıyız hem de bildiğimiz, gördüğümüz hayvanları zaman zaman kontrol ediyoruz. Gerçekten çok değerli hayvanlar. Özellikle bu arada Göcek'te çok fazla orfoz yavrusu gördüm. Bu da beni çok mutlu etmişti. Evet. Son yıllarda bayağı bir görüyoruz zaten. Tabii. O yüzden büyük orfozların avlanmaması gerekiyor. Onu demeye getireceğim. Yani dişi olmak için zaten yıllarını harcamış. Artık üretime geçecek doğurganlığı var. Onu artık oralarda avlamamak gerekiyor yani. Çoğalması için bırakılması gerekiyor. Bu yüzden de bu konu ayrı bir bilgi olarak buraya geçelim arkadaşlar. Hepinizi bilinçlendirmek adına. Sonrasında dalışımızı sonlandırmak için barbun avladığımız bölgeye doğru yüzdük. Ama barbunlarda da acayip bir telaş, acayip bir heyecan. Durdukları yerde durmuyorlar. Ve çok az varlardı bugün. Evet, azdı. Beraber değillerdi yani. Evet. Korkaklardı açıkçası yani. Balıkların hepsi genel bir özelliği sanırım bu balıkların. Benim tecrübe ettiğim kadar. Balık eğer tekse her zaman ürkek. Yani bu insanoğlunda da böyle. Teksen her zaman ürkeksindir. Yanında biri varsa daha cesursundur. Sanırım onlarda da öyle. Olabilir. Tek oldukları için çok ürkeklerdi. Atış veriyorlar. Bazısı kaçıyor. Ama yine aldık barbun birkaç tane. Aynen, ben baktım arkadaşlar, zaten dalışın sonuna doğru ne kadar da aldık biz, yaklaşık 3,5 saat falan da aldık değil mi? 3,5 saat de aldık. Dalışın sonuna doğru artık yorulduğumu hissetmeye başladım. Çok da zorlamadım. Çünkü bu sıralar sürekli dalışlara gideceğiz. O yüzden anlamsız yorgunluğun bir anlamı yok. Çıktım ben, Burak'ı beklerken Burak orada tık 2 barbun daha almış kardeşim. Çıkardı tavalıkları, yemeklikleri. Ondan sonra çıktık. Bitirdik dalışımızı. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi yoldayız. Dönüyoruz arkadaşlar. Güzel bir gün oldu bence abi. Çok verimli bir gün oldu. Ben çok mutluyum. Çok güzel derin dalışlar yaptım bugün. Burak'ın da yanımda olmasıyla birlikte çok daha rahat hissettim kendime. Yıllarca da tecrübeleniyorum artık.
büyük avlar peşindeyiz arkadaşlar. Evet. Büyük avlar peşindeyiz. Çok güzel avlar yapacağız. Planlarımız var. Planlarımız var. Meraları araştırıyoruz. Şimdi de dönem dönem hangi balıkların peşinde olduğumuzu videolarda anlatacağız size. O yüzden abi teşekkür ediyorum bugün için. Ben teşekkür ederim. Burak'a bu dönemde çok alışın bence. Sürekli videolar yapacağız arkadaşlar. Kardeşim de her anlamda beni bilgilendiriyor balık konusunda, dalış konusunda. Adeta bir öğretmen gibi yanımda her zaman. Yıllarını vermiş zaten buna. O yüzden kendimi de ayrıca çok şanslı hissediyorum. Arkadaşlar yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Keyifli videolarla gelmeye devam edeceğiz. Yakında tekrar görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.